Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şahane bir Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Lütfen videonun sesini birazcık açın. Dışı çıtır çıtır ve şimdi sizlere içini de keserek göstermek istedim. Ve ekmeğin içi zaten kendisi konuşuyor. Benim hiçbir şey söylememe gerek yok. Tarife başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu ekliyorum. 1 su bardağı da ılık süt. 1 yemek kaşığı yani yarım paket kuru maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ve biraz karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde ununu ekliyorum. Ben tam olarak 5 su bardağı un kullandım. Ununu eklediğim aşamada 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Bu hamuru sadece kaşıkla karıştıracağım. Çünkü hamurun kıvamını görünce şaşıracaksınız. Sadece kaşıkla karıştırılacak bir kıvamda olacak. Hiçbir şekilde hamuru yoğurmayacağız. Ununu böyle 3-4 parça halinde ekledim. Ve hamurumu bu şekilde 3-4 dakika sakız kıvamını alana kadar kaşıkla böyle karıştırıyorum. Hamurum hazır. Kaşığı çıkarıp hamuru en az 1 saat mayalanması için bekleteceğim. Ve şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağım. Gerçekten Ramazan pidesinin sırrı ve lezzeti de burada. 2 yemek kaşığı unu kabıma aldım. Yarım çay bardağı su, normal sıcaklıkta yani oda ısısında su. Güzelce karıştırdım. Ve şimdi üzerine 1 çay bardağı kaynar su ekliyorum. Bir taraftan da karıştırdım. Ve bu şekilde 1-2 dakika çırpacağım. Bu ekmeğe lezzetini veren karışım da bence bu. Ve işte hazır. Karışımımı soğumaya bırakıyorum ve ben o aşamada hamurum mayalandı. Ekmeklerimi yapmaya başlayacağım. Elimi suya batırarak öncelikle hamuru toparlıyorum. Eline hamura hiç değmek istemeyenler bu aşamada bir kaşık veya spatula da kullanabilirler. Yani bu ekmeği yaparken neredeyse yalnızca şekil verme aşaması dışında hamura elinizi değmeyebilirsiniz. Hamuru ortadan 2'ye bölüyorum. Ve hamurun yarısını bir tepsiye, yarısını da bir tepsiye olacak şekilde hamurlarımı paylaştırdım. Üzerine hazırlamış olduğumuz sosu hamurların her yerine gelecek şekilde bolca süreceğim. Hamurların her yerine bolca sürün lütfen.
Sostan sürdükten sonra yine elimi sosa bandırarak ekmeklerime pide şeklini veriyorum. Lütfen bu aşamada dikkatli izleyin. Gerçekten çok kolay. Hafif elimle hamuru da açarak böyle parmaklarımın ucuyla kesikler atıyorum. Baklava şeklini vereceğim. Ve fırına hemen atmadan önce tekrar bu verdiğiniz şekillerin üzerinden geçerseniz şekli daha belirgin olacak. Ufak bir hatırlatma. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup o bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Tekrar ikinci ekmeğime de şekil veriyorum. Ve bu şekilde tepsinin içerisinde bir 10-15 dakika bekletiyorum. Fırına girmeden hemen üzerlerine biraz susamla çörek otu ekleyeceğim. Özellikle Ramazan pidesinin olmazsa olmazı zaten susamla çörek otudur. Çörek otunu da atıyorum. Ekmeklerimi 190 derece önceden ısıttığım fırında 15-20 dakika kadar pişirdim. Ve ekmekler daha çok sıcakken fırından çıkar çıkmaz hemen bir örtünün üzerine alıyorum. Ekmeklerim biraz ılıdıktan sonra servise hazırlar. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Hem altı hem üstü gayet güzel pişmiş. Ve lütfen videonuzun sesini açın. Çıtır çıtır. İnanın ağzım sulandı. Birazdan dilimleyerek size asıl iç kısmını göstereceğim. Ekmeğin en önemli kısmı da zaten içinin nasıl güzel kabardığı, yumuşacık pamuk gibi iç kısmı. Gerçekten başta da söylediğim gibi bu aşamada artık konuşmama da gerek kalmadı. Mükemmel, harika Ramazan pidelerimiz yemeğe hazır. Sizler de mutlaka deneyin. Bu pidenin lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın lütfen. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.